Merhaba dostlar. Bugün tahmin ettiğiniz üzere konumuz çok uçuk hale gelmiş olan iş ilanları. Özellikle bizim sektörümüzde konuyla çok ilgisiz ilanlar var. Ve bu konuda ciddiyim. Araba kullanabilen grafiker mi aramıyorlar dersiniz? Süper kahraman arayan ajanslar mı dersiniz? Aradığınız her şey var. Gelin bu ilanların birkaçına beraber göz gezdirelim. Bakalım neler arıyorlarmış. Şimdi en ilginç ilanlardan birisi aslında bu. Bir hastane grafiker arıyor. Belli başlı özellikler vardır ya grafik tasarımcı ararken. Ne demiş burada? Üniversitelerin grafik tasarım bölümlerinden mezun. Güzel. Tercihen sağlık sektöründe en az bir yıl deneyimli. Sağlık sektöründe bir yıl deneyimli grafik tasarım bölümü mezun. Evet, güzelleşiyor. InDesign, Illustrator, Photoshop, After Effects, Adobe Premiere, CorelDRAW programlarını bilen, kurum içi çekilen videoların kurgu montaj alanında editlenmesi ve kısa tanıtım videolarının üretilmesini sağlayacak. Kurgu montaj falan alayını sokmuş işin içine. Bakalım başka neler var. Baskı işlerimiz için kurum içi afiş ve giydirme çalışmalarını düzenleyecek ve baskı süreçlerini takip edecek. Planlama organizasyon yeteneğine sahip. Analitik ve sonuç odaklı. İletişim yeteneği kuvvetli. Maalesef ki günümüzde böyle bir hale aldı. Artık çok uçuk isteklerde bulunuyor insanlar. Her şeyi barındırsın, her şey içinde olsun. Bir nevi karışık yükle diyor yani. Böyle bir şey yok. İş tanımı denen bir şey var ki bunlarda zaten iş tanımı diye bir şey yok. Daha ilk ilanda yoruldum ya. Hastaneye o kadar özellikli bir insan aramışlar ki. Tabiri caizse ameliyata da girmemizi isteyeceklermiş. Son anda vazgeçmişler gibi. Bu şey gibi daha çok. Sanki ilanı vermeden önce Google'a girmişler de daha önce verilmiş ilanlardan kesit kesit alıp bir tane ilan oluşturmuşlar gibi bir havaya yapmış. Aslında mümkün. Alo Hakan, bir iş ilanı vereyim diyorum da. Evet, çizikçi arıyorum, çizikçi. Var ya grafiker. Evet, ne olsun? Sen şey yap ya. Sen Google'a yaz grafiker ilanları diye. Evet, oradan topla işte birkaç ilandan kopyala, bir tane ilan oluştur. Ama güzel yazılmışlardan bul ha. Tamam, hadi koçum. Güzel bir ilan yapıversin. Tamamdır. Bak, çok güleceğiniz bir ilanda. Tasarım, Photoshop ve Illustrator kullanabilen demiş falan. Bunlar tamam. Tasarım yeteneği kuvvetli demiştir. Ona da okey. Aktif araba kullanabilen nedir ya? Aktif araba kullanabilen, canlı ve sunum kabiliyeti olan tasarımcı iş arkadaşları. Çay ocağına da baksın mı? Halil, şu bilgisayarı açsana, bir ilan verelim. Şey yaz, grafiker aranıyor yaz kocaman. Tamam. Özellikleri şey yaz. Çay ocağından anlayan. Oğlum her gün çay demleniyor burada yani. Biz mi yapacağız? Araba kullanmayı bilen yaz. Önemli oğlum yani. Yeri geliyor, mal geliyor. Biz mi gidip alacağız yani? Gitsin alsın gelsin işte arabayı. Seyahat engeli bulunmayan yaz. Hani arada müşterilere falan gidiyoruz ya. Sigorta artı yemek yaz. Bak bu çok önemli. Maaşla ilgili bir şey yazma, onu pazarlıkla hallederiz, bir şeyler yaparız. Web sitesinden anlayan, katalog, broşür falan hepsini yapacak. Adobe'un bütün programlarına hakim. Ama hepsine. Bak, ofis programlarını da bilsin. Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek. Esnek dediğimi de anlıyorsun hani bayağı esnek. Tabii mesai esnek de biliyorsun. Maaş o kadar esnek olmayacak. Veririz 3-5 bir şey ya. Bakayım, güzel yazmışsın. Tamam. En az 20 yıl tecrübeli genç grafiker arkadaşlar arıyoruz yaz. Evet, genç ama. Şimdi bambaşka bir ilan göstereceğim size. Burada aranan nitelikler sizi sizden alacak, eminim. Üniversitelerin görsel sanatlar, grafik tasarım, görsel iletişim bölümlerinden mezun. Mesela demiş ki Adobe Illustrator, InDesign, Photoshop, After Effects ve benzeri demiş. Yani diğer bunun ve benzeri bütün programları bilecek. Aklınıza gelebilecek bütün programları bilmesi lazım. Alanında en az 2 yıl deneyimli. Geçmiş portfolyosunu sunabilecek. Zaten geleceğinkini sunamayacağımız için. Baskı, matbaa teknikleri ve üretim konusunda tecrübeli. 2 yılda bu isteklerin hepsini elde etmiş olması lazım. Çünkü en az 2 yıl deneyim istediği için. Ürün fotoğrafları çekip, fotoğrafçılık da işin içine girdi. Ürün fotoğraflarını da biz çekeceğiz. Tercihen en az orta düzeyde İngilizce bilen. Bunun orta düzeyi nasıl oluyor? Bende mesela program İngilizcesi var. Olur mu ki? Tercihen iyi derecede video montaj ve kurgu yapabilen. Şu dikkatinizi çekti mi? Tercihenle başlayan bir cümleye istedikleri kadar ekleme yapabileceklerini düşünüyorlar sanki. Yani öyle bir izlenimleri var. Sanki başına tercihen yazınca böyle ilanı istedikleri kadar uzatabiliyor. Tercihen onu yapsın, tercihen bunu yapsın, tercihen. Zaten sihirli kelime tercihen. Tercihen. Ekip çalışmasına uyumlu. Yani cebinde fal çatayla gezmesin gibi. Planlı çalışan, yoğun iş temposuna ayak uydurabilecek. Çok riskli bir cümle bu arada. Ne kadar yoğun bir iş temposu. Yani seni mesaiye bırakacağım ama ücret de vermeyeceğim ekstra diyorsun. Şimdi size ilanların en babasını göstereceğim. Pazartesi, cumartesi tam zamanlı olarak 9.30-19 çalışacak. Şuna zaten çok karşıyım yani. Cumartesi, pazarın tatil olması o kadar önemli ki. Özellikle bizim gibi bilgisayar başında çalışan insanlar için çok önemli. Pazar günü bile tatil olmayan birçok iş yeri var. Bu bizi inanılmaz şekilde yıpratan bir olay. Bir grafik tasarımcısı olarak pazar günleri çalıştığım dönemleri hiç unutmuyorum. Çünkü kendine ayırdığın asla bir zaman yok. Yani düşünsenize, sabah 9'da ya da 9.30'da gidiyorsun iş yerine. Akşam 7'de 8'de eve dönüyorsun. Ki zaten bizim mesleğimizde tam saatinde eve dönmek diye bir şey her zaman olmuyor. Genellikle olmuyor. O nedenle hem mesaiye kalıyorsun, hem cumartesin ya da pazarın da dahil olmak üzere tatil değil. Ay sonu sadece alacağın maaş sana moral oluyor. Ki o da ne kadar moral olabilirse tabii. Aslında bununla ilgili beni çok etkileyen bir söz okumuştum. Her ay başı aldığınız maaş hayal
değerlerinizi ve haklarınızı unutmanız için verilmiş bir rüşvettir diye bir söz. Yargıç filminden. Gerçekten de kendimizi çok unuttuğumuz çok fazla zaman var. Daha doğrusu kendimizi hatırlayabilmemiz için bize verilen bir zaman yok. Burada da mesela tercihen daha önce sağlık sektöründe deneyimi olan, yani bir grafik tasarımcısı arıyorsanız, ki burada ne aradığını ben de tam olarak anlamadım. Aslında ortaya karışık böyle bir şey arıyor ama dijital pazarlama, reklam, web tasarım, web yazılım, kurumsal kimlik tasarımını tek başına yürütebilecek. Tek kişilik dev kadro. Bak, iyi derecede akıcı bir şekilde müşteriyle İngilizce konuşabilen. Vay anasını be. İşte web sitelerini içerik olarak güncel tutacakmış. E-mail, WhatsApp, Instagram cevap sürelerini minimum düzeyde tutacakmış. Sosyal medya hesapları için video çekimi yapacak ve düzenli içerik üretecekmiş. Gerçekten mi ya? Takvim yönetimi ve randevu takibi yapacak. Gerçekten ne arıyorsunuz siz ya? Hasta dosya ve kaydını tutacak. Satın alma, stok, giriş ve çıkış takibini mi yapacak? Gerçekten inanılmaz bir dünyada yaşıyoruz ya. Bu aslında komik olarak paylaşılıyor birçok yerde. Bunu görüp de işte gülüyorlar, eğleniyorlar veya eğleniyoruz. Ama işin içinde gerçekten çok acıklı bir durum var. Bir tarafta her şeyi isteyen birileri var. Bir tarafta da her şeyi verebilmek için uğraşan, ay sonunu getirebileceği kadar bir maaş alabilecek çalışan var. Bu insan hayatının hiçe sayılması. Aslında bunun bir cezası bile olmalı bana kalsın. Ama gerçekten inanılmaz bir şekilde bunda kendilerini haklı görüyor bu ilanı verenler. Gerçekten böyle bir şeyle karşılaştığınızı düşünsenize. Merhaba, iş ilanınız için arıyorum ama grafik tasarımcısı arayışındaymışsınız. Evet, biliyorum. Evet, onu da biliyorum. Onu biraz o hiç yok. O kadar. Ama bunu ben de yapamam. Bunu yapacak biri dünya üzerinde yoktur muhtemelen. Anladım. Kolay gelsin. Başarılar o zaman. Yapmayın. Hani önüne gelen yemeğin hepsini yemezsin de kalanı israf olur ya. İhtiyacından fazlasını istemek de israftır aslında. Burada ihtiyacından fazlası istenmiş. Bunun gibi belki onlarca, yüzlerce ilan var örnek verilebilecek. Ve maalesef bu konuda ciddi anlamda bir sorunumuz var. Sadece tek bir ricam var. Eğer bir iş ilanı verecekseniz bu gerçekten iş ilanı olsun. Köle ilanı değil. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Efendim canım? Evet, grafiker arıyor. Tüm özelliklere uygunsun. Çay demleme tecrüben ne kadar? Sürekli taze. Tamam, güzel. Araba kullanıyorsun. Güzel. Gerekirse burada sabahlarsın. Süper, tamam. Kaçak çay tecrüben var mı? Tamam, mükemmel. Yarın gel başla sen. Tamam canım, görüşürüz. Hadi bay. Çocuk maaşı bile sormadı, görüyor musun? Haydi. Hayda. Burada muhabbet koyu demle çayı.